Bir halk düşünün. Mezopotamya'nın en kadim halklarından birisi. Binlerce yıllık geleneği süslemiş, bezemiş ve Anadolu'ya bir zenginlik olarak sunmuş. Dilleri Aramice. Yıllarca bağcılıkla uğraşmış olan bu halkın sofrasını sahip olduğu o inanç yine şekillendiriyor. Kimden mi bahsediyoruz? Süryanileri anlatıyoruz. Hadi gelin başlayalım. Süryani kavramı aslında bir dinle karıştırılır. Oysa ki Süryani kavramı bir dinin temsili değil, aslında bir topluluğun, bir halkın ismidir. Süryaniler binlerce yıl Mezopotamya'da ve Anadolu'da yaşamıştır. Ve Hristiyanlığı kabul eden ilk topluluktur. Pagan inançları, sahip oldukları pagan inançları ve çok tanrılı inançları reddederek Hristiyanlık dinini kabul etmişlerdir. Bugün Süryaniler Mardin-Midyat ekseninde bulunan Turabdin diye adlandırdıkları bir mekanda yaşamaktalar. Bu bölge, Turabdin diye adlandırılan bu bölge onların ikinci Kudüs olarak belirledikleri ve Süryanilerce çok özel ve kutsal saydıkları bir bölge aslında. Ve genellikle bu bölgede çok sayıda kilise bulunmakta. Bu kiliselerin içerisinde ise en önemlilerinden bir tanesi Mor Gabriel Kilisesi'dir. 397 yılında Aziz Gabriel tarafından kurulan, açılan bu kilise, bu manastır aslında tarihin en eski, hala da aktif olarak kullanılan manastırlarından bir tanesi. Turabdin bölgesinde yer alan bu Süryanilere ait kiliselerin aslında batıda alışkın olduğumuz kiliselerden çok daha önemli farklılıkları var. Bu farklılıkların başında şu geliyor. Batıda alıştığımız o Katolik kiliselerinde veya Ortodoks kiliselerinde genellikle duvarlarda ikonalar, renkli ikonalar görürsünüz. Vitraylarla süslendiğini görürsünüz. Hatta kilise duvarlarında farklı tablolar yer alır. Farklı freskler yer alır. Oysa ki Süryani kiliseleri genellikle sadelikten yana, bu tarz ikonaların ve fresklerin yer almadığı, genellikle taş işçiliğinin ön planda bulunduğu sade kiliselerdir. Süryani halkı için Mor Gabriel Manastırı ayrı bir yer, ayrı bir önem taşımakta. Hatta her sene Ağustos ayında Mor Gabriel festivalleri düzenlenir. Hem diasporadaki, yani yurt dışında bulunan Süryaniler hem de Anadolu'da bulunan Süryaniler, yüzlerce, binlerce kişi Mor Gabriel Manastırı'nda bir araya gelirler. Önce sabah dualarla, ilahilerle festival başlar. Peşinden halkın getirdiği ekmekler manastırın avlusunda toplanır. Bu ekmekler papazlar tarafından, din adamları tarafından kutsanır. Daha sonra halka tekrar takdim edilir. Ekmek ve şarap Hristiyanlık dininde oldukça önem arz etmektedir. O yüzden Mor Gabriel Festivali'nde dağıtılan, halkla paylaşılan ekmek ve şarap sadece bir paylaşımın simgesi değil, aynı zamanda Hazreti İsa ile ruhun bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Her sene Ağustos ayının sonunda kutlanan bu Mor Gabriel Festivali şahro kelimesiyle, şahro bayram, kutlama ya da Aramice'de gün doğumu anlamına gelir. Yeniden başlangıç anlamına gelmektedir. Süryaniler sahip oldukları Hristiyanlık inancı gereğince yılın belli dönemlerinde bu Mor Gabriel Festivali'nin dışında da bayramlar kutlarlar. Şahro diye adlandırdıkları bu bayramlardan bir tanesi Mayıs ayındadır. Her sene Mayıs ayının ilk çarşamba günü kutlanan bu bayram aslında baharın gelişinin de bir temsilidir. Bir diğer kutladıkları bayram ise yine Ağustos ayına tekabül eder. Bu da Ağustos'un 15'indedir. 15 Ağustos tarihinde kutlanan bu bayram ise Meryem Ana'nın yeryüzünden ayrılışı, gökyüzüne, yani göğe, yani Tanrı'ya, yani Hristiyanlık inancına göre oğula, babaya ulaşması, yani intikaliyle alakalı kutladıkları bir bayramdır. 15 Ağustos'ta kutlanan veya Mayıs ayında kutlanan bu bayramlar öncesinde de aslında Hristiyanlar 5'er günlük oruç sürecine girerler. Oruç diyorum ama İslam geleneğinde alışkın olduğumuz tarzda bir oruç değil bu. Yani tamamen aç kalmaktan bahsetmiyorum. 5 günlük süre boyunca veya oruç tuttukları süre boyunca Hristiyanlar bazı gıdalardan uzak dururlar. O yüzden buna oruç kelimesi yerine aslında perhiz demek çok daha doğru olur. Peki bu perhiz süresince hangi gıdalardan uzak durmaya çalışırlar? Perhiz boyunca Hristiyanlar et ve süt ürünlerinden uzak durmaya çalışırlar. Bunun yanı sıra aslında keyif verici şarap gibi, sigara gibi başka gıda maddelerinde veya tüketilecek başka maddelerden de uzak durmaya, feragatta bulunmaya çalışırlar. Ayrıca bazı bölgelerde, bu bölgesel olarak değişebilir, Hristiyanlar bu perhiz süresi boyunca yağlı yiyeceklerden, çünkü o da bir nevi keyif verici bir yiyecek haline geliyor, keyif alabilecekleri yiyeceklerden uzak durmaya çalışırlar. Genellikle oruç süresince veya perhiz süresince
ölmeyecek kadar ve çok keyif almayacakları gıdaları tüketmekle yetinirler. Hristiyanlık inancında çok belirgin ve birçoğumuzun aslında bildiği bir diğer oruç ise büyük oruç, büyük perhiz olarak adlandırılır. Bu 40 gün boyunca aslında Hazreti İsa'nın çölde aç kaldığı ve şeytan tarafından sınandığı dönemlere atfedilir. Hazreti İsa ile aynı duyguyu paylaşabilmek adına Hristiyanlık inancına sahip olan Süryaniler de 40 gün boyunca oruç tutarlar. Bu oruçları az önce dediğim gibi aslında perhiz niteliğindedir. Ve bu 40 günün sonunda da birçoğumuz duymuşuzdur, Paskalya Bayramı diye adlandırılan bu bayramlarını kutlarlar. Paskalya Bayramı'nın en geleneksel gastronomik değeri Paskalya çöreğidir elbette. Genellikle mahlep, kakule gibi, şeker gibi tatlandırıcılarla tatlandırılır. 3 örgü şeklinde yapılır çünkü Hristiyanlık inancında baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesine bir atıfta bulunurlar. Bu üçlü örgü şeklinde yapılan Paskalya çöreği aynı zamanda birleşmenin ve dayanışmanın da bir numaralı simgesidir. Bizim Paskalya çöreği diye adlandırdığımız bu mayalı hamur birçok yerde bol tereyağlı, bazen kuru meyvelerle ve hatta şekerli glazürlerle süslenmiş şekilde ve farklı isimlerde, farklı milletlerde adlandırılır. Mesela Rusya'da kulik, aynı şekilde Romanya'da ise kozanak. Polonya'ya gittiğimizde Paskalya çöreği yerine babka kelimesini duyarsınız. İngiltere'de ise hot cross buns diye adlandırırlar. Küçük yuvarlak ve üzerine haç işareti basılmış olan süslenmiş ekmeklerden bahsediyoruz aslında. İsa'nın dirilişini sembolize eden bu ekmek Hristiyanlık anlayışında oldukça önem arz etmekte ve pazar ayinlerinde, kutsal ayinde de önemli bir yer tutmakta. Peki Hristiyanlık inancında Süryanilerin de bu kadar önem verdiği şarap ve ekmek kutsallığı nereden geliyor? Aslında İncil'de de yer aldığı gibi Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce 12 havarisiyle beraber oturduğu son akşam yemeği masasında gerçekleşen bir olaydan geliyor ve onu sembolize ediyor. Leonardo da Vinci'nin bu resmettiği tabloya baktığınız zaman genellikle her havarinin önünde birer şarap kadehi olduğunu görürsünüz. Ekmekler de dikkat çeken bir diğer figür. Yani ekmek ve şarap kutsallığı aslında bu resimde de bu tabloda da çok ciddi anlamda göz önünde. Yuvarlak tabaklar içerisinde farklı yemekler, balık, bazı inançlara göre, bazı iddia eden sanat tarihçilerine göre de kuzu veya başka bir hayvanın eti de bulunmakta. Ayrıca Yahuda'nın önünde devrilmiş bir de tuz kabı dikkat çekmekte. Bazı sanat tarihçilerine göre yine bu devrilmiş tuz kabı ihanetin ve uğursuzluğun da simgesi olarak Leonardo da Vinci tarafından tabloya bilinçli olarak yerleştirilmiştir. Süryanilerde aslında yine ekmek ve şarabın kutsallığı tartışılmaz. Her pazar ayininde ki bu ayin sabah 5'te başlar ve saat 7-7.30'a kadar devam eder. Halkın katıldığı bu pazar ayininde yine ibadetler Arami diliyle yapılır ve melodik bir şekilde yapılan bu ibadetlerin sonunda sembolik bir şekilde din adamı kadehin içerisindeki şarabı alır, parmaklarını şaraba batırarak önündeki ekmekleri ıslatır. Ama bunların tamamı semboliktir gerçekten. Peki bu ekmekler nereden gelir? Bir kısmı halkın kendi evinde mayalayarak getirdiği köy ekmekleridir. Bir kısmı ise manastırda yapılan ekmektir. Ayinlerde kullanılacak olan şarap ve ekmeğin çok önemli özellikleri vardır. Bir kere kesinlikle kirlenmemiş olan ham maddeden elde edilmiş olması gerekir. O yüzden ekmek yapımında kullanılan su, buğday veya maya oldukça dikkatle korunur, muhafaza edilir. Manastırın kendi yemekhanesinde görevliler tarafınca bir gün önceden mayalanır ve pişirilerek ertesi gün ayinde kullanılır. Ekmeklerin üzerinde haç resimlerinin bulunduğu, haç şeklinin bulunduğu damgalar yer alabilir. Manastırlarda hazırlanan şaraplar genellikle dualarla hazırlanır ve hazırlanmış olan şarabın ilk damlası toprakla buluşturulur. Bu Tanrı'ya olan şükranın bir göstergesidir. Aslında pagan inançlardan günümüze kadar gelen libasyon geleneğinin Hristiyanlık inancındaki bir göstergesidir bu. İlk sıkımda elde edilen şarap Tanrı'ya adanmış bir şarap olarak adlandırılır ve genellikle kutsal ayinlerde ve kutsal dini törenlerde kullanılmak üzere bir kenara ayrılırdı. Ayrıca ibadetlerinde kullandıkları ve manastırda mayalanan bu şarabın mayalanma sürecinin, fermentasyon sürecinin doğal yollarla olması gerekir. Ve üretim esnasında içerisine herhangi bir tatlandırıcı vesaire
kullanılmaması da ayrıca önem arz eden konulardan bir diğeridir. Şarap Süryanilerin binlerce yıllık geleneğinin bugüne yansıması aslında. Süryanilerin hem inançla hem de kutsallıkla örülü yaşamlarının en önemli simgelerinden bir tanesi o haline gelmiş. Bu videoda sizlerle beraber hem Süryani halkı hem de onların sahip olduğu Hristiyanlık inancı çerçevesinde şekillenmiş olan yeme içme ritüelleriyle ilgili biraz sohbet ettik. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.